Orvaksi'den herkese merhaba. Yeni bir inceleme videosuyla beraberiz. Yanımda Doruk Çelebi var. Bugün konuğumuz iki farklı Grand Seiko modeli. Bu sefer üstelik Spring Drive iki tane model seçtik. Onların hangi modeller olduğunu söylemek üzere mikrofonu Doruk'a uzatıyorum. Ya şimdi bu Grand Seiko'ların bitmek bilmeyen referans böyle Evet. sayılar, işte harfler. SLGA 025 senin Evet. elindeki. Bendeki de SBGA 497. Benim elimdeki model yine doğadan ilham alan bir tasarıma ve Nereden isme ilham sahip. almış mesela? Atera Vadisi olarak gözüküyor Seiko'nun bilgilerinde. Grand Seiko'nun son birkaç senedir Japonya'nın doğal güzelliklerine dair tasarım dilini kullanması, tasarım ilhamını buradan alması bizim oldukça altını çizdiğimiz, vurguladığımız bir olay. Bence hoş bir detay bu arada. Çünkü bu detayları, bu doğal güzellikleri kadranlara yansıtma konusunda çok başarılılar. Yani Grand Seiko'nun herhalde en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de mükemmel kadran işçiliği. Farklı isimlerle, farklı temalarla da olsa bu kadran işçiliğinin değişik desenlerle saatlerde kendine yer buluyor olmasını ben çok seviyorum. Şimdi benimki de Hatako dağlarının orada gün batımı, gün doğumu, bir pembe bulutsu bir görüntüler. Evet. Onun kadrana yansıması. Farklı renkte ve farklı şiddetli ışıklar altında nefes kesici güzellikte kadranlarla karşılaşıyorum. Her saatte ayrı bir hikaye var. Ve ya bir yerden sonra şey oluyor. Ya bu çok güzelmiş, bu da çok güzelmiş, bu da çok güzelmiş. Hangisinin daha iyi olduğuna karar veremeyecek bir durumdayım şu anda. Bu arada elimdeki saati çok beğendim. Özellikle fotoğraflarda siz de görüyorsunuzdur şu an. Çok güzel bir mavi yeşil böyle petrol yeşili arasında degrade bir kadranı var. Aynı zamanda yüksek yoğunluklu titanyum. Bildiğim kadarıyla bizim Grade 5'in bir denge olsa gerek diye düşünüyorum, değil mi? Ya Grand Seiko orada bir grade vermemiş. İşte çeliğe göre şu kadar daha dayanıklı, şu kadar daha Evet. hafif ki saatler gerçekten hafif. Senin elindeki 112 gram, benim şu an bileğimdeki 100 gram civarında. Ama titanyumun zaten özelliği bu. Bu. Titanyumun o alaşımının yapısından gelen bir koyuluk söz konusu. Yine Evet. Grand Seiko'nun üstün işçiliği, işte oradaki zaratsu cilalama Tabii teknikleri ki. vesaire. Hepsi zaten bu saatlere uyarlanmış ki titanyum zaten paslanmaz çeliğe kıyasla işlemesi ve kusursuz sonuç alınması biraz daha zahmetli. Doğru. Biraz daha maliyetli oluyor. Grand Seiko'nun çeliğe nazaran işlemesi daha zor olan titanyumu kusursuz işlediğine hiç şüphemiz yok. Şu an elimde tuttuğum saat bence kasa işçiliği, bilezik işçiliği, klips işçiliği olarak mükemmel duruyor. Biraz saatin teknik özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. 40 mm çapında ve 11.8 mm yüksekliğinde bir saat bu. Normal koşullarda küçük diyemeyeceğim bir saat. Fakat bu titanyum alaşımı bileziği ve kasası sayesinde o kadar pratik bir hale gelmiş ki bileğimde çok daha küçük bir saat taşıyormuşum hissine sahip oluyorum. Gerçi bileziği burada tam olarak bileğime göre ayarlamadım. Sağ bileğimde hatta şöyle takıp göstermek istiyorum. Son derece hafif bir saat ve çok güzel duruyor. Kolunuzda bakmadan şu saati takmış olsalar ondan sonra gözünüzü açıp baksanız 40 mm'ye 12 mm ölçülerinde bir saat taktığınıza inanamazsınız. Konfor konusunda bunu oldukça beğendiğimi söylemek istiyorum. Uzun zamandır kaliteli bir titanyum saat denememiştim bileziğiyle birlikte. Bu metalin aslında ne kadar kullanıcı dostu olduğunu biz bu sayede tekrar hatırlamış olduk. Şimdi ben de o zaman ölçülerden gideyim. Benim bileğimdekinin çapı 41. Lak to lak yani boylamasının uzunluğu 49 mm. Kalınlığı da 12,5 mm. Kağıt üzerinde denediğimde bu benim yok ya bu saat bana büyük diyebileceğim bir ölçüydü. Ben de bileğime taktığımda seninle aynı yorumu yaptım. Tamam gerçekten çok rahatmış ve bilek ölçülerime de son derece uyumluymuş. Yalnız bir detay var dikkatimi çeken. Boynuz aralığı 20 mm. Sendeki saatin boynuz aralığı 22 mm. Dolayısıyla kasa çapı senin saatinin daha küçük olmasına rağmen bilekteki hissiyatı bana daha büyük geldi. O da tamamen bilezik genişliğiyle alakalı ve Grand Seiko hala daha daralmayan bilezik yapmakta ısrar ediyor. Neden diyorum. Evet. Sözü sana bırakıyorum. Bu taper konusu bizim hani çok üzerinde durduğumuz bir konu. Farklı bir markanın farklı bir modelini incelerken bile Serdar'ın kullandığı Grand Seiko White Virgin bileziğinden referans vermek zorunda kaldım. Şöyle bakıyorum yani şurada biraz taper olsaydı çok daha kibar, çok daha zarif bir bilezik olacaktı ve saatin kafa kısmı bilek üzerinde çok daha güzel duracaktı diye düşünüyorum. Ben elimdeki modelin teknik özelliklerinden devam edeyim. 40'a 11.8 olarak demiştik kasa çapını ve kasa kalınlığını. Ön ve arka cam safir kristal. Burada arkadan içerideki kalibreyi görebiliyorsunuz. 9RA2 Spring Drive bir kalibre var burada. Spring Drive'ı daha önceki Seiko incelemenizde uzun uzun anlatmıştık. Hibrit bir mekanizma olduğunu tekrar vurgulayıp buradan devam edelim istiyorum. Çok güzel kendine has kayarak akan bir saniye görüntüsü var. Hatta eğer kulağınıza getirirseniz kendine has mırıldanmayı da duyabiliyorsunuz. Tabii ki çok yüksek olmamakla birlikte yine de dinlemesi eğlenceli. 120 saat 5 gün tam kurulumda güç rezerv süresi sunuyor. Bu arada tabii ki weekend proof yani 3 günün de üzerinde olduğu için bence çok başarılı bir değer. Özellikle Grand Seiko'nun son zamanlarda
Power Reserve konusuna daha çok önem vermesinden çok memnun. Hatta Seiko'nun bazı modellerinde bile artık 3 günlük kalibreler görmeye başladık. Seiko'nun grup olarak açıkçası hem Grand Seiko hem de Seiko olarak güç rezerv süresi konusuna eğilmesinden dolayı memnunum. Tabii sen teknik özellikleri verince benim de söylemem gerekiyor. 9R65 var bende de. Farkımız 3 gün güç rezervine sahip olmamız. Yani sende 5, bende 3. Bir de Grand Seiko'nun teknik özelliklerde belirttiği hassasiyet değerleri farklı. Evet. Yani sende diyor ki işte günde artı eksi 0.5 saniye, bir ay içinde totalde 10 saniye. Bende artı eksi günlük 1 saniye, bir ay içinde 15 saniye. Yani şunu da belirtiyor, bu çok hoş. Mekanik saatler, örnek veriyorum, günde hep 2 saniye ileri gidiyorsa o bir ayın sonunda 1 dakika ileri gider. Bunda diyor ki bak bugün ileri gitti, o yarın merak etme, o ileri gittiğini biraz geri kalarak işte tolere edecek, kompanse edecek. Evet. Ve ayın sonunda işte ayda 10 saniye 15 saniye gibi bir marjda çalışacak. Sadece tek bir detay var aklımı kurcalayan. Yani fabrikada belki bununla ilgili size bir bilgi verildi. Bilmiyorum. Merak ettim. Şimdi bu saatin içinde evet, safkan bir mekanik değil ama safkan bir mekanikten çok daha özenli, çok daha hassasiyetle üretilmiş %100 komponentler var. Bu konuda hemfikiriz. Şimdi bu saatin içinde elektronik bir ekipman var. Yani Doğru. bir PCB, bir devre var. Evet. Ve onun üzerinde bir takım komponentler var. Bilmiyorum hangi komponentleri kullanıyorlar. Evet. Ve mesela sen hi-fi ekipmanlara meraklı birisin. Doğru. Vintage hi-fi ekipmanları seviyorsun, kullanıyorsun. Evet. Yıllar içinde, yani 40 sene, 50 sene sonra bu ekipmanların komponentlerinde bir takım eskimeler, oksitlenmeler, performans düşüşleri yaşanıyor. Kesinlikle. Sonra da siz bunları gidiyorsunuz, ya işte ustası varsa, parçası varsa, yani tam da böyle olmuyor. Belki fabrika battı, şirket kapandı. Bazen sorunlar olabiliyor. Şimdi bu saatin içinde eğer safkan bir mekanik kalibre olsaydı ben şuna emindim. 100 sene sonra da gerekirse geleneksel üretim metotlarıyla tekrardan parça üretilebilir. Hani ola ki yedek parçayı bulamadık. İşte dişlimiz, çarkımız, bir taşımız, bir şeyimiz eskidi, aşındı. Biz bu saati tekrardan fabrika kondisyonuna olmasa da çok büyük oranda yenileyebiliriz. İşte güncelleyebiliriz. Şimdi bu saatin içinde o elektronik ekipman olduğu için acaba yıllar sonra o ekipman kısmı, sadece o PCB devresinden bahsediyorum, bir performans kaybı yaşarsa ve ben bunu işte Japonya'ya gönderemezsem, Japonya ile ilgili bir problem yaşarsam vesaire, bunu ben yerel imkanlarla bu sorunumu aşabilir miyim? Çünkü eğer sadece pilli bir saatten bahsediyor olsaydım zaten gözden çıkarırım ben o saati. Yani 50 sene sonra o saati ister atmışım, ister kırmışım, bozmuşum, çok da umurumda değil. Ama bir Grand Seiko olunca bu sefer ben onun, yani 100 sene sonra zaten ben dünyada olmayacağım ama 100 sene sonra hala çalışıyor olduğunu şu andan bilmek istiyorum. Bu durumda nasıl bir performansla karşılaşıyoruz? Aslında verdiğin hi-fi örneği doğru. Amiyane tabirle işte kapasitörleri kurudu falan derdik. Yani eski işte aletler bilmiyorum için. teknik detayını. Sonuçta evet, dediğin doğru. Yani Grand Seiko'nun içindeki o bahsettiğin, yani balansın salınımını kontrol eden ve bunu bir elektromanyetik dalga yayılımıyla, yani bir ters çalışan mıknatıs edasıyla yapan bir devre var. Ya bu yani günlük hayatta da kullanılan yöntem. Birçok ekipmanda, yani hızlı trenlerden ne bileyim işte bazı küçük ekipmanlara kadar bu zaten var, kullanılıyor. Ama bunlar sürekli olarak servis alıyor. Benim de diyeceğim şu: sürekli olarak servis alan ürünlerin, bununla aynı çalışma prensibine sahip olan diyelim, çalışma koşulları 2 safir kristal cam ve metal bir kasa içine hapsolmuş yarı mekanik ya da büyük oranda mekanik bir kalibrenin ayarlarını kontrol eden devreden çok farklı. Yani tren dediğin bugün bir araç. Öyle söyleyeyim. Bunun dışında evet, pek çok şey var. Bazı büyük gökdelen asansörlerinde de artık aynı sistemler yumuşak şekilde asansörü frenleyebilmek için kullanılıyor. Güvenlik ekipmanları olarak kullanılıyor ama bahsettiğim gerçekten çok ağır koşullarda ağır endüstri ürünleri. Yani bir taşıt, bir araç ya da yük taşımaya yarayan çeşitli düzenekler. Bence 100 metre su geçirmezliğe sahip, tozdan, dış ortamlardan arındırılmış bu kadar korunaklı bir kasanın içinde o bahsettiğim komponentlerin 100 sene kısmına tabii ki bir cevap veremiyorum ama belli bir vadede sorun çıkartması, hakeza çıkarttığı bu sorunun hallolamaması gibi bir durumun Grand Seiko tarafından düşünülmediğini, hesap edilmediğini zannetmiyorum. Kesinlikle yapılmıştır da ben cevabı bilmiyorum. Ben de sana hayır bak şöyle ben konuştum demek isterdim ama maalesef bu aklıma gelmeyen bir soruydu. Ama dediğim gibi, yani bildiğim, gördüğüm veya tahmin ettiğim kadarıyla bununla ilgili bir sorun yaşamazsın. Peki.
O zaman güvenle Grand Seiko Spring Pride'dan devam edebiliriz. Evet, Grand Seiko Spring Drive bizim radarımızda hep olan ve ziyaretimizi mütakip daha çok bu radara giren Serdar ve benim saatlerden biri oldu. Ama titanyumla buluşmasını daha önce bilekte deneme şansımız pek olmamıştı. Ben beklentimin çok çok üzerinde bir kalite algısı yakaladım. Doruk'un titanyumun hassasiyetinin bazen saatin o prestijli, lüks ve elegan tarzını hafif baltaladığına dair bir yorumu vardır. Bazı durumlarda katılıyorum. Evet, insan kolunda taktığı saatin o ağır, o sıkı hissiyatından memnun oluyor. Ama Grand Seiko'nun bu modellerinde bence kesinlikle bu bir dezavantaj değil. Bilakis avantaja dönüşmüş durumda. Eğer böyle bir kaygınız ya da en azından merakınız varsa bulabildiğiniz bir yerde mutlaka titanyum bir Grand Seiko deneyin. Herhalde dünya üzerinde Zaratsu finishing'e sahip başka titanyum saat yoktur diye düşünüyorum. Şimdi bir detay daha var. Benim bileğimdeki bu pembe Hotaka Dağları'nın gün doğumundan çıkan o müthiş pembelik 1500 adetle sınırlı sayıda üretilmiş. Senin bileğindeki limitli üretim değil ama bir süre sonra üretimden kalkacağını düşünüyorum. Grand Seiko'nun model ürün gamı içerisinde çok fazla sayıda renk var, desen var. Bir takım detaylar var. Hepsini çok beğeniyoruz ama bir yandan da aklıma şu geliyor. Acaba bir sonraki nasıl olacak? Nasıl bir renk olacak? İşte nasıl bir teknik kullanacaklar? Çünkü bir bakıyorum sanki böyle bir yağlı boya fırçasının oraya işte belli darbelerle resmedilmesi. Bir bakıyorum işte huş ağacının gövdesinin oradaki o kanalları veya bir gölün yüzeyinin işte dalga kıpırtıları. Evet, Lake Suwa. Evet, gittiniz gördünüz değil mi? Gittik. Güzel. Şimdi bir sonraki adım ne olacak? Bunu merak ediyorum ve bu bende şu hissi uyandırıyor. Ya sonraki çıkacak saat şu anda bileğimdekinden daha güzel olursa, daha çok ilgimi çekerse. Çünkü yani sonsuz bütçeyle hareket etmiyoruz. Bu anlamda sana bir sorum var. Uzun bir girizgah yaptım. Hayalindeki Grand Seiko kadranı nasıl bir renkte, nasıl bir desende? Çünkü çok fazla seçenek gördün, nasıl yapıldığını biliyorsun. Sen hayalindeki Grand Seiko kadranını ne renkte ve nasıl bir desende resmedersin? Normal koşullarda Serdar'a aldığımız White Verge'ü ben çok beğeniyordum. Beyaz desen beyaz değil, gümüşi gibi bazen krem rengi gibi çok güzel bir kadrandı. Kontrast siyah yazıları, rodyum kaplama markörleri falan benim çok hoşuma gitmişti. Yalnız bugün bu gördüğüm degrede yeşil kadran çok beğendim. Yani neredeyse White Verge'ün tahtını sallar. Ama ben tercihimi yeşilden yana kullanmazdım da mesela daha mavi tonlarında olmuş olsaydı. Burada bir petrol yeşili var ve yani baktığında insana maviden önce bu kadran yeşil dedirtiyor. Ben birazcık daha böyle geleneksel bayağı mavisini ya da lacivertini bunun görmek isterdim. Eğer titanyum kasayla lacivert bir bu motife sahip kadran olmuş olsaydı sanıyorum benim için ideal Grand Seiko kadranı olabilirdi. Benim için de cevap kırmızı tonlarından geçiyor. Yani Grand Seiko piyasadaki tartışmasız en iyi kırmızı kadranları yapıyor. Birçok modeli var. İşte GMT var, kronograf var, kurmalısı var, Spring Drive'ı var. Çok fazla seçenek var. Yeni bir model tanıtıldı biliyorsun. Yine bordo tonlarında bir kayışı olan mesela. Onun kırmızısını çok beğendim. İlginç bir şekilde pembe bir saatin kadranını kendime yakıştırırım diye düşünmüyordum ama şu an bileğimdeki saati de çok beğendim. Çünkü pembe demeye birazcık şahit istiyor. Çok uçuk yani. Çok uçuk işte yeri geliyor krem oluyor, gümüş oluyor. Böyle açık tonlarda ki titanyumun o paslanmaz şeyle kıyasla biraz daha koyu bir yapısı var. Bence pembenin o uçukluğuyla çok güzel bir kontrast yakalamış. Saatte her türlü kontrastı seviyorum zaten. Farklı zıt tonların bir arada kullanılmasını. Ama mevcuttaki kırmızılardan da olabilir ya da işte artık sonraki üretecekleri kırmızılardan bir tanesini koleksiyonuma katacağım ben de. King Seiko'nun da çok güzel bir kırmızı kadranı vardı hatırlarsın. Doğru. Canlı ne zaman koleksiyonuma katacağım? Bileziğe hassas ayar geldiğinde. Peki. Grand Seiko'nun bunu duyduğunu ümit ederek. Umarım duyuyorlardır. Yani gerekirse Japonca bir altyazı geçelim şuraya. Derdimizi anlatalım diyorsun. Peki şimdi burada neyi değiştirdik ya da orada neyi değiştirdik sorusunu sormak istemiyorum. Çünkü geçenlerde Doruk bununla ilgili çok güzel bir yorum yapmıştı. Neyi değiştirdin dediğin şeyler zaten muhtemelen yapılmıştır diye. Evet çok fazla Onun için gerçekten şurası şöyle olsun burası böyle olsun demek istemiyorum. Hayır orası öyle olsun diyorsanız zaten diğer modellere bakın. Aradığınızı bulacaksınız yani. Evet bence de öyle. Biz saatleri olduğu gibi çok beğendik. 1500 adetlik bu özel versiyonu bize ilettikleri için Aydın Saat'te tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Oradaki dostlarımıza. Yanında bir de bunu göndermişlerdi. Biz ikisini birlikte inceleyelim istedik. Çünkü ikisi de titanyumdu. 1500 adetle limitli olan ve standart üretime ekli olan diye tekrar burada vurgulayalım. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için bizlere. Grand Seiko ve Seiko grubundan diğer modelleri incelemeye devam edeceğiz. Doruk çok teşekkür ediyorum sana da. Ben teşekkür ederim. Yine de engin bilgilerinde bana yardımcı olduğun için. Yani destek olmaya çalıştım diyelim. Süper. Teşekkür ederim tekrar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.